Herkese merhaba. Bugün benim de severek yaptığım çok güzel, otantik ama bir o kadar kolay olan bir bilekliğin yapımını anlatacağım. Videoda bahsettiğim malzemelerin alternatiflerini kullanarak bilekliği çok farklı bir tarza da sokabilirsiniz. Zaten boncuk dünyasının en sevdiğim tarafı da bu. Teknikleri öğrenince bir yerden sonra her şeye yön veren sizin yaratıcılığınız oluyor. Malzemeleri saymadan önce lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler tercihen 25'lik misina, yoksa eğer 20'lik şeffaf misina, 4 numara Çin camı, çift kulplu aparat, isteğe bağlı kullanabileceğiniz yuvarlak ara aparatlar, kapama için bit, midye kapama, 1 adet papağan ve 2 adet halka, 2 adet boncuk iğnesi, kapamada kullanmak için karga burun ve hürleme işlemi yapmak için de 1 adet çakmak. Malzemeleri bir araya getirdikten sonra ilk yapacağımız şey bileğimizin ölçüsüne uyacak şekilde 2 sıra misina kesmek olacak. 2 adet istediğim uzunlukta misinayı kestikten sonra ikisinin de ucunu iğneden geçerek mühürledim. 2 misinayla da kontrollü bir şekilde çalışabilmek için önce iğneleri küçük bir yastığa sabitledim. Diğer iki ucunu birleştirerek önce midye kapamayı geçireceğim. İkisinin ucunu da düğümlüyorum. Sağlam olması için bir kere daha düğüm atacağım. Her zaman yaptığım gibi. Düğümledikten sonra bir tane bit kapama geçireceğim. Kapamanın bir kısmı üstüne gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi düğümün ucunu yakacağım. Fazla kısmı kesiyorum ama çok da dibinden kesmeyin, yoksa çözülebilir. Kontrollü bir şekilde yakacağım. Midye kapamayı ucuna getiriyorum ve kapatıyorum. Evet, ucunu kapattıktan sonra diğer taraftan bilekliği yapmaya devam edeceğim. Rahat çalışabilmek için kapattığım kısmı bantla sabitledim. Misina ile çalışırken mutlaka iğnenin ucunu bu şekilde bir yastığa sabitlemeyi unutmayın. Çünkü şeffaf olduğu için kaybolması çok olası. Şimdi öncelikle 2 iğneyi birden alıyorum. 2 iğneden aynı anda bir Çin camı, bir ara aparat, tekrar bir Çin camı ve bir ara aparat geçiriyorum. Burada önemli olan 2 misinadan aynı anda geçmesi, çünkü başlangıç ve bitiş noktaları birleşik duracak. Son kez bir Çin camı geçiriyorum. Sıralama bu şekilde görünecek. Şimdi 2 ayrı iğne ile çalışacağız. Bir Çin camı, bir ara aparat, bir Çin camı aldıktan sonra bir tane daha Çin camı alıyorum. Ve bunu misinanın sonuna doğru getiriyorum. İğne ile işim bittikten sonra sabitliyorum. Diğer tarafa koyuyorum. Ve diğer iğneyi alıyorum. Aynı şekilde bundan da bir Çin camı, bir ara aparat ve 2 Çin camı alıyorum. Bunu da misinanın sonuna getiriyorum. Bittiğinde bu şekilde görünmesi lazım. Şimdi çift kulplu aparatlarla çalışmaya başlayabilirim. Çift kulplu aparatlardan bir tanesini iğneden geçirdim. Yalnız burada şuna dikkat ediyorsunuz. Eğer çift kulplu aparatların iki tarafında farklı görseller varsa o görselleri dizerken hepsinin aynı yöne bakması önemli. Aparatları geçirirken bunu da gözden kaçırmayın. İğneyi geçirdikten sonra bir tane de Çin camı alıyorum. Misinada ilerletmeden önce ikinci iğneyi de diğer kulptan geçiriyorum. Ve arkasından ondan da bir Çin camı geçiriyorum. Sıralamam bu şekilde devam edecek. Bir çift kulplu aparat, bir Çin camı alarak bilekliği olmasını istediğim uzunlukta tamamlayacağım. Hemen arkasından bir Çin camı alıyorum. Diğer iğneyi de diğer uçtan geçirdikten sonra ona da bir Çin camı ekliyorum.
Bu mantıkla ilerleyeceğim. Yine bir ucundan geçiriyorum tek bir iğneyi. Arkasından Çin camını. Diğer iğneyi diğer kulptan geçirdim. Bir Çin camı ekledim. Mutlaka bu şekilde düzelterek devam ediyorum. Çünkü her bir kulbun diğerinin üstüne gelecek şekilde olmasını istiyorum. Farklı bir açıdan da nasıl yaptığımı izleyebilirsiniz. Evet, şimdi son çift kulplu aparatı takıyorum. Benim yaptığım gibi bir ucu bu şekilde bantla sabitleyip diğer uçta da iğneleri yastığa sabitleyerek yaparsanız zorluk yaşamazsınız. Çünkü bu model ne kadar kolay görünse de yapım aşamasında misinalar karışabiliyor, sürekli bileklik yerinde durmuyor, oynuyor falan. O gösterdiğim teknik sizin gayet işinize yarayacaktır. Birleştirmeden önce her bir iğneden bir Çin camı, bir ara aparat ve bir Çin camı geçireceğim. İğneyi sabitledim. Diğer iğneyi aldım. Evet, artık uçları birleştirebilirim. İki iğneyi bir araya getirdikten sonra yine bir Çin camı, bir ara aparat, tekrar Çin camı, ara aparat alıyorum. Son olarak bir Çin camı daha ekliyorum. Şimdi iğneleri ipten kurtarabiliriz. Makasla kesiyorum. İkisini aynı anda. İkisinden de midye kapama geçiriyorum. Hatırlatayım. Bu kısım dışa bakacak çünkü düğümü kapatacağız. Burada tekrar 2 kere düğüm atıyorum. Biti de 2 misinadan geçiriyorum. Bir tarafa halka ve papağan takıyorum. Diğer tarafı da sadece halka takacağım. Siz isterseniz uzatma zinciri de takabilirsiniz. Bilekliğimiz bittiğinde bu şekilde olacak. Bunlar da daha önce farklı renklerle yaptığım bileklikler. Hava kapalı olduğu için renklerini tam olarak gösteremesem de gerçekten bittiğinde çok güzel görünüyor. Eğer bunları denerseniz mutlaka beni de etiketleyerek Instagram'da paylaşmayı unutmayın ki böylelikle ben de görüp paylaşabileyim. Videonun başında da söylediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma ilk kez denk geldiyseniz ve sevdiyseniz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim ziline basmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.